Bunları şimdi adam edeceğiz. Hepsini adam edeceğiz. Bu kabloyu nasıl açacağız arkadaşlar? Bunun birkaç yöntemi var. En kolay yöntemlerinden birisi şöyle kabloyu koyuyorsunuz. Elinize dikkat ediyorsunuz. Keskin bir bıçakla kablonun iç kısımdaki kablolara dokundurmadan kabuğunu hafif kesiyoruz. Daha sonra şöyle çekmemiz yeterli olacaktır. Yani boydan boya bıçakla kesmenize gerek yok. Çünkü bıçakla kestiğiniz sürece alttaki kabloları kesebilirsiniz. En doğru yöntem bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir hamlede koskocaman kabloyu soyduk. Bakalım standartlar kaç santimmiş? 50 santimmiş. Standartlar 50 santimmiş arkadaşlar. Gelin biz de 50 santimlik parçalar halinde keselim. Şuradan ölçüyorum ben. Pensemize keselim. 12 adet kablo çıktı bundan arkadaşlar. Şimdi bunların birisini yapacağım ben. Daha sonra videonun sonunda hepsini birlikte paylaşırız. Elinizde havlu varsa lehimle yapmanızı tavsiye ediyorum. İncecik. 2 çalışmada parçalanıp gidiyor. Eski kablolarımızı sökerek işe başlayalım. Çok zayıflar arkadaşlar. Özellikle aküden falan akım çektiğimiz zaman aşırı derecede ısınıyor. Şuraya bakar mısınız? Açayım da görün arkadaşlar. İçerisindeki çıkan uca bakar mısınız? Gözükmüyor. Kamerada gözükmüyor. Sanırım esnek olsun diye böyle zayıf tutuyorlar. Şimdi bunları kestikten sonra yapmamız gereken şöyle bir bıçak kullanabilirsiniz. Spatula kullanabilirsiniz. Şu kıstırma kısımlarını bıçak yardımıyla açabilirsiniz. Düz tornavidayla açabilirsiniz. Timsah ağızlarımız hazır. Ters bir şekilde takmanız gerekiyor. Diğer taraftan da aynen bu şekilde düzen oluşturacaksınız. Daha sonra kablomuzun uç kısmını açalım. Ben dediğim gibi lehimli yapacağım. Bu şekilde açalım. Kablonun ucunu açtıktan sonra timsah ağzının burada gördüğünüz gibi delikler var arkadaşlar. O delikten karşı tarafa geçiriyoruz. En sağlam yöntemi bu. Bu şekilde penseniz yoksa, konnektör penseniz yoksa normal penseyle şu kısımlarını içe doğru sıkmanız yeterli olacaktır. Süper oldu. Bu kablo sizin torununuza kalır arkadaşlar. Mümkün değil. Bunu bozamazsınız. Çünkü içerisindeki kablo çok kaliteli. Diğer tarafı da yapalım. Daha sonra lehimleyeceğim o kısmını. Bu tarafını da bizim sıkma pensesiyle yapacağım. Evet, bu biraz daha iyi oldu. Böyle taş gibi oldu. Arka kısımlarına lehim vuracağım. Lehimlemeden önce şöyle penseyle sıkalım burayı. Kablonun bir kısmı dışarıda kalıyor ve lehim yaparken bir şeye dikkat ediyoruz. Öncelikle havyamızı lehim yapacağımız alanın 5-6 saniye ısıtıyoruz. Daha sonra lehimi zaten yaklaştırdığınız zaman kendiliğinden alana lehimin yayıldığını görüyorsunuz. Evet, mükemmel oldu arkadaşlar. Bunu dediğim gibi kesinlikle bir daha kimse bozamaz. Bu şekilde lehimini de vurduk. Diğer tarafı da lehimleyelim. Daha sonra videonun sonunda görüşeceğiz arkadaşlar. Diğer taraflarını da yapacağım. Evet, şu fazlalıklarını alıyorum ki bu kısımda şöyle fazla sırıtmasın bu kısım. Kablomuz hazır gibi. Şimdi hazır bu işi yapmışken arkadaşlar özellikle Arduino ve şarj aletlerinde kullandığımız kabloyu da krokodil ve şarj kablosunu yapalım. Şöyle bir şarj ucumuz var. Diyelim ki Arduino'nuzu besleyeceksiniz. Bir ucu krokodil olsun. Bir ucu da bu şekilde soketli olsun. Buraya uygun bir soket alıyoruz. 2 adet timsah ağzıyla şık bir kablo yapabiliriz. Örneğin şöyle aküleriniz var. Bunları şarj ediyorsunuz güç kaynakları üzerinden. Burada bunlara uygun da uçlar bularak bu şekilde Arduino tarzı elektronik aletlerimizi güç kaynağından ayarlayarak kullanmış olacağız. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Harika mı harika 20'nin üzerinde kablomuz oldu. Oksitlenmeyecek, kopmayacak. Çünkü kaliteli kablo kullandık ve lehim kullandık. Bu çok önemli. Bir adet de özel kablo yaptım. Güç kaynağını kullanabilmek için daha kalın bir kablo yaptım. Yani yüksek amperli işlerde bu kabloyu kullanacağım. Kabloları neden iki cins yaptık? Bunlar kalın kablo. Yüksek amperli deneylerde vesaire çalışmalarda bu krokodil kablolar biraz daha uzun, daha kalın. Bunları kullanacağız.